Mesut'cum ne güzel sürpriz yaptın böyle ya. Vallahi hocam yani kesinlikle inanılmaz bir şey oldu yani burada şu anda kar deriz yani şu anda. Hayır. Bir de Dünden beri bir de korktum. Şimdi baktım sen canlı yayın açtın Instagram'dan. Sen yayın açınca ben de merak ettim, tıkladım. Orada bir şey mi oluyor diye. Hep böyle yüreğimiz bizim havada ya böyle. Aman evet, orada bir sıkıntı olmasın, bir şey olmasın. Tabii yıllardır da alıştık, gördük. Alışmak da istemiyoruz o görüntülere de. Hani orada Müslümanlar bu avluyu müdafaa etmek adına ellerindeki tek şey yerdeki taşlar olduğu için işte onların o taş atmaları. Sen yayını açtın. Biz girdik yayına, bir baktım Allah'ım millet birbirine bir şey fırlatıyor. zaten Önce var ya yüreğim yorumlarda da kalktı. vardı. Gelenler böyle Kaşı'yı görünce bir kartopu savaşlarının bir şey mi oldu falan diye yazanlar Var ya şu an duygu karmaşası yaşıyorum var ya. Öyle bir durum oldu. Önce hiç yüreğim kaldı. havada. Allah dedim, gene bir şey mi oluyor oralarda? Evet, böyle ara ara organize bir şekilde, toplu bir şekilde başlatıyorlar, bitiriyorlar. عبوها كبيرة وتصعيد عروسه. Biliyoruz çünkü devamlı gel git bir İsrail askerinin sık sık o avluya tecavüzleri, insanların sadece vücutlarıyla dur demeye çalışmaları, dedik galiba böyle bir şey mi? Sonra baktım Allah'ım kar yağmış, kar topu oynuyorlar orada. İnsanlar birbiriyle, şükrettim ya vallahi. Bizi Hocam hiç böyle, kar denk geldiniz mi Kudüs'te? ya ben bu kadar kar hiç görmedim. Yani kar Vallahi. gördüm, hatta Sarı Kubbe'nin böyle üzeri parça parça kaplanmıştı ama yerde bu kadar kar ben ilk kez görüyorum ya. Tabii sabah saatlerin dün gece yağdı hocam. Saat He, 8'den sonra başladı. Ki o saatte de Mescid-i Aksa kapanıyor yani. Kapı işte kapanmadan bir yarım saat öncesinde falan başlamıştı yani. Birkaç öyle daha diğeri tutmadan bir fotoğraf falan çekenler paylaşımlar yapmıştı ama bütün gece boyunca insanlar sabah namazı olsun da Mescid-i Aksa'nın kapısı açsın saat 3.45'te açılıyor. Ve yani sabah ilk girenler burada şu an tabii kalabalık geldi, karlarla oynadılar falan. Bozuldu biraz hani sabahki evet. o inanılmaz manzara vardı gerçekten de yani Mescid-i Aksa'nın her tarafı hiç bozulmamış karlar falan. Şu an tabii bu bölgelere biraz çok fazla kar topu savaşları olduğu için kar biraz sulandı. Bir de yağmur yağdı biraz önce biraz da karla karışık yağmur vardı. Hava sürekli değişiyor anlık. Şimdi bulutlar bile şu an çok hızlı ilerliyor. Sen Halen bile bazı noktalar çok şey güzel, çok güzel karelerle bizi az önce buluşturdun. Yani Mescid-i Aksa avlusunda ilk kez insanlar birbirine bir şey fırlatıyor ama kahkahalarla fırlatıyor. Ve o fırlattıkları şeyler birbirlerini mutlu ediyor. Bu kesinlikle avlu, Bilal'le bu hocam. avlu bu sahnelere özlem duyuyor bu avlu yani. Aç böyle sahneleri görmeye. Ama işte bu dünden beri de dün geceden itibaren de sürekli çok sayıda Filistinli gençler tutuklandı yani Kartopu savaşlarında. Örneğin sabah saatlerinde burada bayrak açanlar oldu. Filistin bayrağını ve buraya müdahale oldu sabah saatlerinde. Gene mi? Hmm. Birçok insan tutuklandı. Ben Mescid-i Aksa saat önce girdiğimde de girerken bu kısımdan yetişemedim. Hatta gençler askerlerin, işgalci askerlerin peşinden onlara kartopu atıyordular. Çünkü 3-4 tane Filistin genci tutuklayıp Silsile kapısındaki karakola doğru götürdüler. Ben tam böyle olayın sonuna denk geldim. Sürekli şey atıyorlar. Şu an çok sayıda işgalci askerler ve Mescid-i Aksa'nın her tarafında, her köşede böyle bayrak açanları takip ediyorlar. İşte sosyal medyadan takip ediyorlar özellikle.
Hani bir şey canlı yayınlarda örneğin bayrak açıldığında anında hemen o da olaya müdahale ediyorlar. Ki sabah da öyle olmuştu yani sosyal medyada çok paylaşılan birçok canlı yayında ve fotoğraflarda direkt hesapları hemen, çünkü sürekli her tarafta kamera var. Bu tarz olaylar oluyor ama Filistinler gençler şu anda kartopu savaşlarıyla onlara karşı mücadele ediyoruz. Keyifle de tutuklanıyorlar ama yani gülerek gidiyorlar karakollara. O derece. Hakikaten Türkiye'nin ve dünyanın farklı coğrafyalarındaki Müslümanların öncelikle o avlunun ne kadar ehemmiyetli bir avlu olduğunu, ikincisi İslam tarihinde ne kadar ayrı bir yeri olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Şu an dünya Müslümanlarının en büyük problemi bu avlunun ne anlama geldiğini bilmemekten kaynaklanıyor. Yani şu an bize göstermekte olduğun altın kubbeli yapı, Kubbetüs Sahra bizim için nasıl bir öneme sahip? Onun bulunduğu bu yükselti, şu merdivenlerle çıkılan tepe yükselti nasıl bir ehemmiyete sahip? Biz Müslümanlar bu yükseltiyi ne olarak görüyoruz? Dindeki yeri nedir? Hristiyanlar ne olarak görüyor? Emellerinde, hedeflerinde burası ne şekilde var? Yahudiler burayı ne olarak görüyor? Ya Müslümanlar bunu bilmiyor ya, bilmiyor. Azıcık bilseler. Bak inanır mısın Mesut? Her 15 günde bir Ayasofya turu yapıyorum ben İstanbul'da. Ayasofya'ya giriyoruz. Girdiğimiz zaman Ayasofya Camii'ne, orada Nartex var, son cemaat yeri. Oradan İmparator Kapısı'nın önüne geliyoruz. İmparator Kapısı'nın önünde grubu durduruyorum. Başınızı kaldırın bir bakın yukarı diyorum. Bakıyorlar. Kapının üzerinde Hazreti İsa bir tahtta oturmuş. Bir tarafında Hazreti Meryem, öbür tarafında Cebrail Aleyhisselam. Tabii ki Hristiyanlar Roma İmparatorluğu döneminde kendilerince çizmişler. Bir Roma İmparatoru 6. Leon ayaklarına kapanmış secde etmiş. Ben grubu orada diyorum ki bakın diyorum. Burada Hazreti İsa temsili çizilmiş bir tahtta oturuyor. Bu ne biliyor musunuz diyorum. O taht şu an diyorum Kubbetüs Sahra var ya bizim o altın kubbeli Müslümanların baş tacı olan yeryüzündeki en kıymetli camilerimizden biri olan Kubbetüs Sahra. İşte o Kubbetüs Sahra'yı kesinlikle ve kesinlikle bilinçli her Hristiyan ve her Yahudi Kubbetüs Sahra'yı kesinlikle yıkmak istiyorlar. Neden? Çünkü ikisi de bir Mesih bekliyor. Hristiyanlar Hazreti İsa, Yahudiler kendi Mesihlerine. Ve bu Mesih bir gün gelecek, Zeytin Dağı'na inecek, daha sonra Mabet Dağı'na çıkacak. Mabet Dağı dediği yer şu an bize gösterdiğin yer senin. Mabet Dağı'nın, bak şu an Zeytin Dağı'nı gösteriyorsun. Oradan Mabet Dağı'na bir yürüme mesafesi zaten. Yürüyecek, gelecek ve geldiğinde Kubbetüs Sahra'nın olduğu yere tahtını kuracak ve oturacak. Oturduğu zaman ne olacak? Güya diyerek anlatıyorum. Biz bunlara inanmıyoruz Müslümanlar ama bilinçli Yahudi ve Hristiyanlara inanıyor. Tahtına oturduğu zaman ne olacak? Güya Hristiyanlığın cennetinin krallığı başlayacak. Yahudilere göre ise Yahudiliğin cennetinin krallığı başlayacak. Adamlar buna inanıyorlar. Ve şu an ortak düşman olarak gördükleri Müslümanları birinci hedef Hristiyan ve Yahudilerde Mescid-i Aksa avlusundan tamamen uzaklaştırmak. İkinci hedef o avludaki İslami bütün yapıları en başta Kubbetüs Sahra olmak üzere yıkmak. Üçüncü hedefte zaten üçüncü hedefi hayata geçirmek aşamasında bunlar da birbirlerine girecekler. Hristiyanlar diyecekler ki Kubbetüs Sahra'nın olduğu yerde bizim anlayışımızın mabedi olmalı. Yahudiler durun orada diyecekler. Bizim kendi anlayışımızın mabedi olmalı diyecekler. Orada tabii birbirlerine girecekler. Ama bunların olmaması için Müslümanların uyanması lazım. Şu an dünyanın en özel iki noktası, biri Kabe ve avlusu, biri Mescid-i Aksa ve avlusu. Yeryüzünde Allah'ın kıymet verdiği iki avludan ikincisi burası ve avlunun ortasında yeryüzünün en kıymetli camisi var. O orada duruyor ve Müslümanların umurunda değil ya. Adam Türkiye'de 30 defa Umre'ye gitmiş hacı amca. Ya diyorum 31. de Kudüs'e git diyorum. Ne var orada diyor. Genci çekiyorum burası önemli diyorum. Arap'ın Kudüs'ü bize ne diyor. Yani deliresim geliyor. Burada adamlar bir şeyi çok güzel başarmışlar. Kudüs'ün bizim Müslümanların aklında, beyninde içini boşaltmışlar. İşin kötü yanı Arap dünyasına gidiyorsunuz, farklı ülkelere. Oradakileri anlatıyorsun. O da diyor ki bizle bir alakası yok diyor. Miraç'la da bir alakası yok diyor. Yani bunu farklı Arap ülkelerindeki insanlar da söylüyor. Herkes farklı aşılamış, farklı doldurmuş. Beyinlerini farklı işlemişler. Burada tek bir gaye var. Yarın öbür gün Allah korusun kötü niyetliler
Kubbetüs Sahra'ya el uzattıklarında, o avluya el uzattıklarında farklı coğrafyaların Müslümanları desinler ki bize ne? Omuz silksin geçsinler. Tek dertleri bu ve maalesef bu amaca doğru ilerliyorlar. İnsan buna kahroluyor. Maalesef hocam bana ara ara da sürekli tarihkar paylaşımlar yapıyor buradaki Siyonist şeyler. İşte Süleyman Mabedi'nin maketi yapılmış. Bütün proje her şey hazır aslında. Yani sadece şurada Kubbetü Sahra'yı yıkıp hemen ertesi gün başlayabilecek kadar hani mimari projeler hazır. Her şey altyapısı hazır, ekipleri hazır. Ki bunu ara ara buradaki İsrail medyası ya da işte bu radikal öyle hani bunların şeyleri, başları, dini liderleri falan sürekli bu tarz öyle kışkırtıcı paylaşımlar yapıyorlar. İşte Süleyman Mabedi'nin maketi ve işte orayı yıkacağız, yapacağız diye toplantılar yapılıyor. Bu tarz söyleşiler falan yapılıyor sürekli. Hani kendi Yahudi neslinin de gençliği de bu şekilde bu altyapıyı hazırlıyorlar. Buranın yıkımını ve sonrasında yapacakları mabedin hazırlığını yapıyorlar. Ama maalesef dediğiniz gibi Müslüman dünyasında birçok İslam ülkesi buraya kıymet değer vermiyor. Birçok da hani Müslümanlar da bizler de çok bilgi eksiyiz. Yani burayı hep boş bıraktık. Burayla hakkında çok fazla bilgiye, buranın önemi hakkında çok fazla bilgiye sahipleriz ki biliyorsunuz hocam yani Türkiye'deki eğitim sisteminde de eskiden hani Mescid-i Aksa, Kubbetü Sahra, biz hepimiz Kubbetü Sahra'yı Mescid-i Aksa olarak biliyorduk. Yani buraya gelince insanlar çalışıyor. Daha geçenlerde de yine bir abiyle yaptım burada. Karşılaştık. Mescid-i Aksa hani Kıble Mescidleri ne şey biliyor? Mescid-i Aksa biliyor. Dedim ki abi yok dedim bak. 144 dönüm arazinin tamamıdır. Yani içinde iki Kubbetü Sahra Mescidi, Kıble Mescidi, Mervan Mescidi, Burak Mescidi, işte Kadim Mescid, birçok mescit falan var içerisinde. Ama 144 bir dönümlük şu arazinin her tarafında şu kapıda Babu Katar'ın kapısı girden itibaren artık Mescid-i Aksa'nın içerisindesiniz. Yani namaz Bir de, bir de gösterebilirsiniz. bu avluda beni en çok heyecanlandıran şimdi İslami anlamda yeryüzünde en kıymetli 3 cami. Bütün Müslümanlar bunda hemfikir. Çünkü bu konuda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri var. Kabe ve Mescid-i Haram, Medine ve Mescid-i Nebevi, Kudüs, Mescid-i Aksa. Şimdi Mekke ve Medine maalesef sonradan o İslami külliye mantığını kaybetti. Evet. Kabe'nin etrafındaki tarihi medreseler, hankahlar, hanlar, oradaki bedestenler, birçok tarihi yapı yok oldu. Medine'de de öyle. Mescid-i Nebevi'nin etrafını çeviren İslami anlamda Emevi, Abbasi, Memlüklü, Eyyubi, Fatimi, Selçuklu, Osmanlı bu eserler günümüze ulaşamadı. Son bir asırda hepsi bir şekilde yıktırıldı gitti. Ama Mescid-i Aksa Orada avlusundaki bütün tarihi yapılar olduğu gibi duruyor. Yani böyle orijinal duruyor. bu anlamda çok kıymetli bu avlu ya. Evet hocam dinliyorum. Şöyle dediğiniz gibi yani bütün yani tarih olarak orijinal bir şekilde duruyor mesela bütün Ya medreseler. bak mesela az önce gösterdiğin açı. Bak mesela o az önceki Kasımiye Şadırvanı'nın oradaki açı bak şimdi. Önümüzdeki Şadırvan Yavuz Sultan Selim döneminde bölgenin ilk Osmanlı valisi Kasım Bey. Onun hemen arka solundaki Emir Tenkiz'in Tenkiziye Medresesi Memlüklerin Kudüs valisi Emir Tenkiz'in. Onun sağındaki medrese Kayıt Bay'ın medresesi ve hemen yanında Sebile. Sebili tamir ettiren Sultan II. Abdülhamit. Onun hemen önündeki Darül Kurra, sol kenarındaki Darül Kurra, Eyyubilerin son hükümdarı Salih Necmettin Eyyub'un Darül Kurrası. Yani sadece bir telefon açısında Memlüklü, Eyyubi, Osmanlı hepsi iç içe. Yani böyle bir güzel manzara var mı ya? Yani dünya üzerinde ben bunu açık ve net söylüyorum. Tarih adına, sanat tarihi adına, dinler tarihi adına bu kadar bilginin iç içe olduğu bir başka avlu yok. Yok yani. Ve bunun çok iyi korunması lazım. Bunun bu şekilde çok iyi taşına kadar korunması lazım. Ödüm kopuyor bir şey olacak bu avluya diye. Yok. Yani Mekke'ye gittiğin zaman anlatacak bir tarih yok orada. Medine'ye gittiğin zaman tarih adına evet konuşuyoruz ama sadece işte burada bu olmuş, burada bu olmuş. Tarihi bir doku, duvar, bir yapı kalıntısı yok. Ama Anladım. üstte hepsi duruyor. Hepsi bir arada duruyor. Öyle bir şey ki yani şu Esbat kapısına doğru gittiğiniz zaman orada da birçok medreseler falan var yani olduğu gibi duruyor. Halen de açık orada.
Çocuklar eğitim görüyor örneğin birçok medreselerde. Evet, aynen. O Hıdda Kapısı'nın sağında Mutlaka solundaki Emir sağında Efat Medresesi, Kerimiye Medresesi, onun yanındaki Gadiriye Medresesi, çocuklar değil mi? Orada halen eğitim çocuklar görüyorlar. yani Mescid-i Aksa'nın içerisinde eğitim görüyorlar. Yani okula gidiyorlar. İnanılmaz farklı bir O hani çocuklar ne şanslı ya. ben Çocuklara ileride soracak. Nerede okudun? Mescid-i Aksa avlusu. öyle. Yüzyıllar boyunca o avluda eğitim devam ediyor. Benim hayalim var. Yani bugün Türkiye'deki üniversiteler, yarın mesela orada bütün sıkıntılar inşallah giderilse, o Allah avlunun etrafı yine eğitim veren kurumlarla dolsa, taşsa ve mesela Türkiye'deki üniversitelerle kardeş okul olsa bu avludaki üniversiteler, bunlar öğrenci mübadeleleri yapsa, İstanbul Üniversitesi'nden bir grup öğrenci 6 aylığına bir yıllığına Aksa avlusuna gitse, orada eğitim görse, onlar İstanbul'a gelse. hocam Ben Doğan yerinde hayaliyle yaşıyorum. Ne zaman olacak bunlar acaba diye. merak etme insan heyecanlanıyor gerçekten de. Yani şurada o dediğiniz şeyler inşallah nasip olursa yani bizlere görmek nasip olsun. Gerçekten çok farklı bir şey. Ben buradaki şu çocukları bile kıskanıyorum yani. İlk adımını, ilk konuşmasını, ilk okula gidişini hepsini şu Mescid-i Aksa'nın içerisinde yaşamış yani. Hep ilkleri burada yaşamış. İlk karı görüşünü, değil mi? Kara dokunuşunu. Bizim burada en büyük üzüntümüz, her geçen gün Kudüs'te yaşayan Müslümanlar zayıflıyor. Sayıları azalıyor. Tutunacakları dallar eksiliyor. Ve Kudüs'te yaşayan Kudüslü Müslümanların sayısı çok azalırsa, o avluya sahip çıkan insan sayısı da azalmış olur. Yarın Yahudi ve Hristiyanlar o avluda söz sahibi olurlar. Bizim en büyük korkumuz bu. Böyle bir durum söz konusu olursa çok büyük bir problem yaşarız. Bugün çok rahat kalkıp diyebiliyoruz, bakın Kudüs'te şu kadar Müslüman yaşıyor. Bu Müslümanlar asırlardır bu avluya sahip çıkıyor, bu avluda barınıyor, ediyor. O Müslümanlar sayesinde bu avlu bugün Müslümanların elinde. Kudüslü Müslümanların sayısı ve gücü azalırsa, Allah korusun, bu avluya artık vizeyle, izinle girmek zorunda kalırız. Ben bunun korkusunu yaşıyorum, endişesini yaşıyorum. Aynı korku maalesef hocam hepimizde var yani. İnşallah yani buralara sahip çıkacağız. Daha bir nesil, daha bir gençlik gelir ki son dönemde buraya karşı gerçekten de son yıllarda e, gerek Türkiye'den olsun gerek farklı İslam coğrafyalarında olsun Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya inanılmaz bir sahip çıkma var yani. Umudumuz da var. Eski oranla Evet. çok büyük. İlk zamanlar ben 6-7 sene öncesine kadar yani buraya hani etrafımızda şöyle Kudüs'e gitmiş, görmüş, gelmiş falan insan yoktu yani maalesef. Ama Evet, şu an evet, artık herkes yani buraya gelmeye evet. çalışıyor, araştırıyor. Bakıyorum sürekli paylaşımlara, takipçilere. Yani herkesin, gençlerin paylaşımlarında, kendi hayatlarında, gündelik yaşamlarında, işte işinde, okulunda, evinde yani Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı bir noktaya, bir köşeye yerleştirmiş ve sürekli diri tutmaya çalışıyor. Kesinlikle. Şu anda kala karışık yağmur yağıyor bir yandan da harika bir manzara var. Evet, doğru. Şimdi görmeye başladık. Yağmur da başladı. Valla Anladım. Mesut Bey, çok teşekkür ederiz. Böyle Evet, hocam. anlamlı bir manzarayı bize taşıdınız. Birçok kişi bu yayını kaydedin dediler. E, Kaydedeceğim onları. Kaydedin siz. Linkini bana gönderin. Hatta Ben de bunu söz veriyorum şu an takipçilerimize. Bunu hızlı bir şekilde montajlayıp yetiştirebilirsem bu akşam, yetiştiremezsem yarın sabah Cuma günü sabah erkenden YouTube kanalında ben de bunu yükleyeyim. Sizin izniniz olursa tabii ki. tabii ki hocam yani estağfurullah yani hiç sormana da gerek yok. Çok da güzel olur. Çünkü videonun başında biraz daha hani uzun boşluk var. Hani görüntüler var ama bu konuşmalarınızı, anlattıklarınızı falan çok güzel şey olur. Bir video olur inşallah. Herkesin de istifade edebileceği, İnşallah. faydalanacağı olur. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Her zaman Yani bizi apayrı duygulara gark ettiniz. Böyle karlı bir havada insanların birbirine mutlulukla kar topu attığı manzaralı bu avluda görmek bizi çok mutlu etti. Yazan, çizen herkes de gördüğüm kadarıyla aynı duygulara sahipler. Bizi böyle güzel manzaralara taşıdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum ben de. her zaman inşallah vakit buldukça ben hafta sonları cumartesi özellikle buradayım. Siz de müsait olursanız her zaman buradan Kudüs içerisinden yarın Mescid-i Aksa içerisinden yayın yaparız inşallah hocam. Başımın üstüne. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler dilerim. Hadi, görüşmek üzere hocam. Allah razı olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet, ezan lafında.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Talha hocam merhaba. Merhaba Mesut'cum, nasılsın? Ezan, Allah razı olsun. Şu an ezan okunuyor. Ezandan sonra konuşalım inşallah. Tamam. Bekleyelim biraz. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح.